Küçük, hafif, tek elle kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir telefon istiyorsak iPhone SE önümüze çıkıyor. Fakat hala alınır mı? Burada 3 önemli detay var ve en önemlisi, herkese merhaba dostlar, ben Ozan. 2024'te kullanmak serisine iPhone SE ile devam ediyoruz. iPhone SE benim de bir dönem 4 ay boyunca ana telefonum olarak kullandığım bir cihaz diyebilirim. Ama şu anda neredeyse 4 yıllık bir telefon. Güncel deneyimiyle hala almak mantıklı mı? Fiyatıyla beraber değerlendireceğiz. Ve bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Şimdi ilk olarak fiyatlara bakarsak artık tabii ki iPhone SE'yi sıfır olarak alamıyoruz. Yenilenmiş olarak iPhone SE'yi 9000 bandında alabiliyoruz. İkinci el tarafında da temiz, tamir görmemiş bir iPhone SE'yi 64 GB olarak 7000 bandında bulabiliyoruz. 128 GB'ı da 8000 bandında. Şimdi hiç uzatmadan iPhone SE'nin tasarımıyla başlayalım. iPhone SE, iPhone 7 ve 8 serilerinde alıştığımız ekran kasa oranı ve aynı kasa boyutuyla karşımıza çıkıyor ve iPhone 8'den de tasarım yapısı itibariyle tek farkı güncel iPhone modellerinde de gördüğümüz arka kapaktaki Apple logosu kasanın tam orta bölümüne entegre edilmiş durumda. Malzeme yapısı noktasında da telefonumuz amiral gemisi düzeyinde üst segment premium bir yapıya sahip. Burada arka kapağımız cam, çerçevelerimizde ise 7000 serisi alüminyum malzeme yapısı kullanılmış. Dostlar, iPhone SE'yi elinize aldığınızda bize metal hissiyatını çok net bir şekilde hissettiriyor. 7.3 mm'lik kalınlığa ve 148 gramlık ağırlığa sahip. iPhone SE'nin günümüzdeki çoğu telefondan çok daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Telefonu tek elle kullansak dahi hiçbir şekilde elimizi yormuyor. Burada iPhone 6'dan beri süre gelen oldukça kalın çerçeveler bizleri karşılıyor. Bence bu tam ekran olmayan çerçeveli tasarım anlayışı cihazın bütünlüğünü bozuyor ama bu klasikleşen tasarımı seven bir kitle de var. Yani eski bir iPhone kullanıcısıysanız veya iPhone SE'deki bu çerçeveler ve home tuşu sizin hoşunuza gidiyor olabilir. Piyasanın en küçük ekranıyla karşımıza çıkan iPhone SE 4.7 inç boyutunda IPS LCD panelle gelen ve HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 60 Hz tazeleme hızına da sahip. 326 ppi'lik değerle önümüze çıkan bu ekran DCI-P3 renk kuzeyi desteğini de bünyesinde barındırıyor. Dostlar, burada ekranın çözünürlüğü kağıt üstünde gerçekten günümüz teknolojisinin çok gerisinde gibi gözükebilir fakat kullanım deneyimi açısından kesinlikle pikselleri sayabileceğiniz derecede veya soluk kalitesiz bir görsel deneyim sunan bir ekranda gelmiyor. Burada Apple gerçekten kaliteli bir IPS panel kullanmış. Güneş ışığı altında ekranı görme konusunda çok fazla zorluk yaşamadığımızı belirteyim. Dostlar, eğer ekran birinci önceliğinizse, yani telefondan çok fazla dizi film izlerim, YouTube'da takılırım diyorsanız iPhone SE'yi kesinlikle almanızı önermem. Çünkü hem ekran boyutunun küçük olması hem de kalın çerçeveleri nedeniyle herhangi bir video veya dizi film izlediğinizde görsel bütünlüğü bozan detaylardan diyebilirim. Şimdi telefonumuzun en iddialı olduğu alanlardan birine, yani kameralarına geçersek 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram değerine sahip olan HDR yapay zeka ve portre modu destekli oldukça kaliteli bir sensörle karşılaşıyoruz. Bu kamera fotoğraf çekim kalitesi olarak şu anda bulunduğu 5000 TL bandındaki en iyi cihazlardan diyebilirim. Işık kaynağının yeterli olduğu ortamlarda fiyatına oranla çok iyi bir performans veriyor. Renkler olması gerektiği gibi gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkıyor ve fotoğrafların detaylarında da kayıp yaşamadığımızı söyleyebilirim. Zaten SE 2020'nin ana kamerasının iPhone 11'in ana kamerasıyla yazılımsal birkaç farklılık haricinde de aynı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ışığı doğru bir şekilde aldığınız zaman çok kaliteli kareler yakalayabiliyoruz. Şimdi iPhone SE'nin ön kamerasına bakarsak maalesef burada iPhone 8'de birebir aynı kamera bizleri karşılıyor. Sadece yazılımsal olarak portre modu eklenmiş durumda. 7 megapiksellik f2.2 diyaframla gelen HDR ve yapay zeka destekli bir kamera burada kullanılmış. Cihazımızın video çekim performansına bakarsak kamera konusundaki en etkili olduğu taraf video performansı diyebilirim. Burada 4K 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte oldukça başarılı videolar çekebiliyoruz. Bunun yanında yazılımsal olarak sinematik stabilizasyon ve EIS desteğimiz bulunuyor. Özellikle hareketli çekimler yaptığımızda iPhone SE'nin kamerası titreşimleri engelleme konusunda gerçekten çok iyi bir seviyede. İçerik üretmeyi düşünüyorsanız, bütçenizi daha yukarılara çıkartamıyorsanız da iPhone SE gayet yeterli olacaktır. Dostlar, özellikle SE 2020'nin video performansı konusunda bu fiyatlara alabileceğiniz en başarılı cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bence kamera tarafındaki tek eksi yönü
ultra geniş açı lensinin olmaması. Yani eğer geniş açılı çekimler yapmayı düşünüyorsanız iPhone SE bu konuda biraz zayıf kalıyor. Dostlar ama bence iPhone SE'nin ana kamerasının genel bir kullanıcının çoğu ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacağını düşünüyorum. Şimdi kameradan donanım tarafına geçtiğimizde burada iPhone 11 serisinde de bulunan Apple'ın A13 Bionic işlemcisi karşımıza çıkıyor. Bu işlemcimiz 3. nesil Neural Engine yapay zeka sistemiyle birlikte 6 çekirdekli bir yapıya sahip. İşlemcimizin teknik detaylarına girmeden gündelik kullanımda ve oyunlarda bize nasıl bir performans verdiğine bakarsak öncelikle PUBG'de neredeyse tüm ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla oynatabiliyor. Ultra HD'de de 45 FPS'te oynayabiliyoruz ve oyun deneyimi açısından da yoğun patlama sahnelerinde ve kalabalık ortamlarda da hiçbir şekilde FPS drop'u yaşamadan oldukça kararlı ve akıcı bir performans aldığımızı belirteyim ki grafikleri yükselttiğimizde de performansta iniş çıkış yaşamıyoruz. Fakat SE 2020'nin bataryası özellikle PUBG, Call of Duty Mobile gibi yüksek grafikli oyunlarda bizi biraz üzebiliyor. Açıkçası arada bir oyun oynamayı düşünüyorsanız SE 2020 size yeterli gelecektir, ancak yoğun bir şekilde oyun oynuyorsanız kesinlikle iPhone SE'yi almanızı önermiyorum. Çünkü ortalama 3,5 saatlik PUBG sonrasında bataryamız tamamen bitmiş oluyor. Bunu göz önünde bulundurmanızda fayda var. iPhone SE'nin gündelik kullanımdaki deneyimine bakarsak burada yeni gelen güncellemelerle birlikte de halen çok performanslı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. iPhone SE'nin RAM kısmında 3 GB RAM ve buna eşlik eden 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı depolama alanı bizlere sunuluyor. Buradaki 3 GB'lık RAM sizi kesinlikle korkutmasın. Çünkü iOS ekosisteminde bu RAM miktarı herhangi bir problem yaşatmıyor. Gerek uygulamaların yükleme hızlarında gerekse arka planda uygulamaları açık bıraktığımızda bir yavaşlama, donma, takılma problemi yaşamıyoruz. Yani genel kullanımda iPhone SE bize çok tepkisel bir deneyim sunuyor. Küçük boyutuyla birlikte de tek elle kullanması da oldukça kolay. 1821 mAh'lik bir batarya önümüze çıkıyor. Hızlı şarj kısmında 18 Watt desteğine yer verilmiş. Cihazımızda 30 dakikada %50 oranında, 1 saat 44 dakikada ise %100 oranında doldurabiliyoruz. Açıkçası batarya performansı olarak ben iPhone SE'yi pek fazla beğenmiyorum. Ancak eğer telefonu çok yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız akşama kadar götüreceğini söyleyebilirim. Home tuşuna entegre parmak izi okuyucu bizlere sunuluyor ve bu parmak izi okuyucumuz gerçekten çok stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Maalesef cihazımızda 5G desteğimiz bulunmuyor. Buna ek olarak suya ve toza karşı dayanıklılıkta IP67 ile korunan iPhone SE 1 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Yazılım tarafında ise iOS 13 ile duyurulan iPhone SE en az iOS 19 güncellemesini de alacak. Yazılım konusunda çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Dostlar, iPhone SE'yi deneyimiyle değerlendirdiğimde açıkçası halen günümüz cihazlarını özellikle performans konusunda hiçbir şekilde aratmıyor. Arayüz akıcılığı, uygulama açılışları, oyunlardaki performansı oldukça tepkisel ve stabil diyebilirim. iPhone SE'yi kullanırken hiçbir şekilde yavaşlama, donma problemi yaşamıyoruz. A13 Bionic belki de bu cihazı aldırabilecek en önemli etken. 2020 yılında ilk aldığımda nasıl bir performans veriyorsa 2024'te de aynı performansı alıyoruz. Ama yine de bence oyun için alınabilecek bir telefon değil. Çünkü performans ne kadar iyi ise iPhone SE'nin bataryası da tam olarak zıttı. Pil sağlığı %90'ın üstünde bile olsa ortalama günlük bir kullanımda da 5 saat, genelde de 4-4,5 saat arasında ekran süreleri alabiliyoruz. Tamamen oyun odaklı bir kullanımda da en fazla 3,5 saatlik ekran süreleri alabiliyoruz. Performans her ne kadar iyi olsa da telefonu çok yoğun kullanıyorsanız günde en az 2 kez şarja takmak gerekiyor. Kamera kısmında da özellikle ana kamerada bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Çünkü ana kamera iPhone 11 ile birebir aynı. iPhone 8 Plus X gibi cihazlardan da daha iyi bir kamera deneyimi sunuyor. Bu telefonu alıp içerik üretimi için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. 4K 60 FPS'te o iyisi çok başarılı bir şekilde kullanıyor. Genel olarak baktığımda da iPhone SE malzeme kalitesi, yazılım performansı, kamera yetenekleriyle hala günümüzün gerisinde değil. Fakat batarya, ekran kalitesi ve ekran boyutu bu cihazın 3 önemli eksisi. Yani iPhone SE aslında herkese göre değil. Özellikle eski model bir iPhone kullanıyorsanız 6s, 7 veya 8 bu cihazlardan iPhone SE'ye geçmek çok mantıklı diyebilirim. Yenilenmiş mi, ikinci el mi almak mantıklı derseniz iPhone SE için ikisi de mantıklı ama tamir görmemiş temiz bir iPhone SE'yi daha uygun fiyata bulabiliyorsak alınabilir. Ama fiyatlar sürekli değiştiği için iPhone SE'nin güncel linklerini açıklama ve yorumlara koyarım. Oradan kontrol edebilirsin. Ve bu serinin bir sonraki konuğu hangi telefon olsun onu da yazmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.